Zaman dışarıda yürür, insan içindeki zamanı bekler. Oo, diyorum çok ben. güzelmiş. Eğer sen durumunu değiştirmiyorsan sahne değişmiyor. Yani Doğru. hani nerede kırıldık, nerede yarım kaldık, nerede koparıldık, nerede sevdik. Kader isterse aynı saatte, aynı günde aynı düğümü atar. Bir duygunun Var. yarım Yani- kalması şeksiz şüphesiz hayatlarımızı etkiliyor mu size göre? İnsanlarda mutluluk travması var. Yani şöyle mesela. Aslında yani o hesabı düzgünce kapatabilsek tamamlanacağız. Eğer tamamlamazsak da tekrar eden döngülerin içinde buluyoruz kendimizi. Şu kader sizi buluşturabilir ama karakter karar veriyor. Gerçek bağlar kopmaz, sadece sabırla bekler. Harika. Kaderin senin için yeni yolu kazmaya başladığı andır. Tekrar eden şey kader mi yoksa yüzleşemediğimiz bir yara mı? Tekrar eden olaylar kader değil. Ne? Yarım kalmıştık. Aa! Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında yine ilk kez konuk edeceğimiz bir isim bizimle. Yalnız gelmedi, yepyeni kitabıyla geldi. Tanser Yılmaz Türk, Kader'in Kırmızı İpi. Evet. Tanser Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aslında herkes sizi tanıyor. Yani Oyunculuk var. Oyunculuk var. Yönetmen, senarist, var. şimdi yazarlık. Evet. Kader'in Kırmızı İpi. Şimdi kader içinde olunca benim bilhassa ilgimi çekiyor. Niye? Bunca zamandır bu kadar yayın yapmış, bu kadar farklı uzmanlık alanlarından kişileri dinlemiş biri olarak kader hala benim için bir muamma. Sizin için de muamma mı? Ya çok güzel, zor bir soru sordunuz. Zor bir aslında. soru, evet. Biz kaderi tekrar eden olaylar zannediyoruz. Aslında sıkıntı burada. Yani aynı döngüleri kader zannediyoruz. Hep aynı insanlar karşıma çıkıyor. Aynı sorunlarla hep uğraşıyorum. Evet, yani bu nasıl bir kader? Diyoruz. Ama buradaki yanlış olan şey şu. Tekrar eden olaylar kader değil. Ne? Yarım kalmıştık. Aa, Evet. Ya biz o yarım kalmış duygularımızı tamamlamaya çalışırken o yarım kalmışlıkla da işte 2025'in hızıyla kendimizi daha tamamlamadan kendimizi başka insanlarla tamamlamaya çalışıyoruz. O yüzden de hata yapıyoruz. Yani o hatalarda kader zannediyoruz ama kader sen durumunu değiştirmedikten sonra hiçbir şey hiçbir değişmiyor. şey değişmez. He. Peki neden kaderi bir aşk hikayesi ve yarım kalmış bir aşk hikayesi üzerinden tanımladınız? Şimdi şöyle, ya ben bu romanı sadece bir soruyla çıktı. Yani büyüyünce ne olacaksın? Mesela bilmiyorum siz büyüyünce ne olmak isterdiniz? Yayıncı olmak isterdim, hep sunucu olmak istiyordum. Güzel ama kaçımız sizin gibi Hayallerine ulaşabiliyor. hayallerimizi hani nerede kırıldık, nerede yarım kaldık, nerede koparıldık, nerede sevdik gibi bir durumla çıktı ve bir lise hayal ettim. Hoca geliyor sınıfa, kamerayı koyuyor, 15 sene sonra nerede olacaksın? Ve herkes bir şey söylüyor. Yıl 2007, 2023'te de bunu Zeynep'in doğum gününde sürpriz olarak Barka Vizyon'dan yayınlıyoruz. Yani hikaye buradan çıktı. Aslında bu tam bir aşk hikayesi değil. Yani şöyle derin bir aşk hikayesi. Evet. Bir aşk hikayesinin derin olması için sizce ben size sorayım ne olması lazım? Tamamlanmaması gerekiyor. Bravo. Bir içsel sınanmalar lazım. Evet. Bir de dışsal bir şeyler olması lazım. Yani dıştan aile olabilir, akran mesela bu lise dönemi. Akran zorbalığı var, aile baskısı var ve ama içselde de bir güven durumu var. Aslında bu roman hatta geçen bunun dizisini yapmak istiyorlar. Bana abi dedi ki Dubai artık uluslararası Dubai'de ortaklar, Rus ortaklar falan gerekiyor çok önemli projeler için. Bana manifesto ver dedi bu romanla ilgili. Ben de dedim ki yani bir insan bir aşk yarım kalmış o insan tamamlanamaz. Benim ana çıkış cümlem. Öyle diyorsunuz kitapta. Öyle diyorum ama orada şunu dedim. Ben bitmiş bir aşkı yazmadım. Bitirilmiş bir ihtimali yazdım. Ve Tarık'la Zeynep'in bir özelliği daha var. 15 sene hayatlarını donduruyorlar. Tarık ahşap gibi kıymık kıymık dağılırken Zeynep de traverten gibi delikleri oluyor. Delikler var biliyorsunuz. Hayatına devam ediyorlar ama hayatını donduruyorlar. İşte şimdiki dönemde ne yapıyoruz biz? Şu an Tarık'la Zeynep şu andaki dönemde olsa hemen başkasıyla görüşmeye başlarlar. Ama onlar orada duruyorlar. 2023'e bu bir dönem hikayesi aynı zamanda. Flashback'lerle geçmişe geliyoruz. O yüzden kader burada devreye giriyor. Koparılan bir ilişki ama kopmayan bir bağ. Yani o kader isterse aynı saatte, aynı günde aynı düğümü atar. Kader isterse, kitapta geçen cümle bu. Aynı gün, aynı saatte her defasında aynı düğüm atılır. Açarsak bunu. Açalım. Mesela bu romanı yazarken ben de 17 yaşında aynen Tarık gibi aşık olduğum bir kız vardı ve
25 sene sonra yemin ediyorum yani yalan yok aradı beni. Bu romanı yazarken. Önce inanamadım, sonra buluştuk. Aynı hikayeyi Evet, yaşıyorsunuz. bana dedi ki ben dedi seninle hesabı kapatmaya geldim dedi. Çünkü dedi biz o dönem iyi ayrılmadık. Ben seninle hesabı kapatmaya geldim. Şimdi kader sizi buluşturabilir ama karakter karar veriyor. O 25 senede ayrı yollara gitmişiz. Birçok insan olmuş, onun hayatında olmuş. Biz orada saygıyla selamladık ve hayatlarımıza devam ettik. Evet. Hesapları kapatmalı mıyız? Bence Yani bu kitaptan çıkan sonuç bu mudur? Bence o beni tamamlamak için geldi. Yani farkında olmadan benim o 17 yaşındaki bende de bir yarım kalmışlık vardı. Şimdi evet bence hesapları kapatmalıyız. Yani insanlar ayrılıyor 5 sene 6 sene bir insanla görüşüyor. Ondan sonra yolda görse sanki hiç yokmuş gibi davranıyor. Aslında yani o hesabı düzgünce kapatabilsek tamamlanacağız diye düşünüyorum ben. Eğer tamamlamazsak da tekrar eden döngülerin içinde buluyoruz kendimizi. Şu an artık tabii ki işte herkes şunu söylüyor. Hep aynı insanlar karşıma çıkıyor. Ya maalesef hani öyle bir dönemdeyiz ki kadınlar erkek yok diyor. Erkekler kadın yok diyor. Yani şimdi böyle bir dönem ki ben 1,5 senedir ben de kendi hayatımda kimse yok. Ama ben şu hatayı yapmadım. Yani romanın dışında gideyim işte o boşluğu birileriyle doldurmadım. Yazdım. Köpeğim var onunla. Tamamlandınız yani. Kader bir sayı sistemi değil. Yine kitaptan Kesinlikle, bir cümle, evet. bir yüzleşme sistemi. Yüzleşmeden kastınız? Çok güzel. Sayı sistemi niye değil? Daha o zamanlar pandemi sonrası. Çay getirdi 777 dedi. Sonra otururken 777 dedi. Karısı geldi koltuğa oturdu 777 dedi. Ben böyle bakıyorum. Sen bilmiyor musun dedi. 777 dersen para gelecek, bolluk gelecek, bereket gelecek dedi. Ya ben de o zaman sağlığa ihtiyacım vardı. Ben ne diyeyim dedim. Sen de 578 de dedi. Ben de 578 demeye başladım. Yani biz aslında bence Allah'la olan dua yerine bunları koymaya başladık. Evet. Sanki farklı yollar arıyoruz. Farklı yollardan. Hani sanki orası artık duamızı kabul etmiyor. Sayılara Gidiyoruz, başka onlardan şeylere medet umuyoruz. gidiyoruz. O yüzden biz bu gerçeklerle artık yüzleşmemiz gerekir gibi bir şey söyledim. Neden kitaba dahil etme ihtiyacı hissettiniz mesela bunu? Okumayanlar için, okumak isteyenler Hatta için orada soruyorum. ajan karakteri var. Evet. Onu 578 yaptım. Diğerini 770. Ya aslında bir cevap yani bir ufak da olsa hani Kitabı okumanız lazım. Hayır, Orada işte ajanlara verilen sayılar bunlar. dokundurmak yani çünkü biz sayılardan artık ya da şeylerden medet ummak değil tabii ki ben saygı duyuyorum ama biraz daha gerçeğe bakmak lazım. Hepimizin yarım kalmışlıkları olduğu için en ufak böyle güzel acaba bana ne iyi gelir? Bunlara 777 iyi mi gelir? 777 diyeyim. Ya ben de bir ara manyak gibi 578 demeye başladım. Annem oğlum ne yapıyorsun dedi yani. Ya bana şunu ispat edin. Bu kadar iddialı bir kitap yazan biri olarak bence. Ya İddialı inanın bir kitap. romanı yazmak sizin karşınızda olmaktan Yo. anlatmak daha zor. Evet. Şimdi geçenlerde yaptığım bir yayında da sizin gibi çok kıymetli bir konuğum dedi ki aslında hiçbir şey yarım kalmaz. Hikayenin o kadarıdır dedi. Hikaye o kadardır dedi yani. Siz tam aksine bir şey söylüyorsunuz. Yarım kalmışlığın tamamlanamamak olduğunu söylüyorsunuz. Yani mesela tabii ki o konuk yani onun için belki tamamlanmıştır. Evet. Ama bence tamamlanamaz. Ya da hani şöyle bir şey var. Tarık'la Zeynep'in aşkı çok derin olduğu için onlar tamamlanamıyor. Belki evet yani ya yarım kalmak diye bir şey var. Bir duygunun yarım kalması şeksiz şüphesiz hayatlarımızı etkiliyor mu size göre? Kesinlikle etkiliyor. Yani zaten tamamlanamadığın sürece hiçbir ilişkiye başladığın zaman travmasını yaşıyorsun zaten. Doğru. Oradakileri buraya taşıyorsun. Evet yani insanlarda mutluluk travması var. Yani yine mi kötü bir şey olacak? O kadar alıştık ki bu Negatife doğru. negatife. Yani yine bir aksilik mi çıkacak? Bu hepimizin bilmiyorum. Yani belki Var, tabii, çok tabii. başarılı insanların hayatında Deriz yoktur. ya çok güldük başımıza bir şey gelecek deriz. Yani evet. Gibi. Kesinlikle. Eğer sen durumunu değiştirmiyorsan sahne değişmiyor. Yani Doğru. O yüzden hani o tesadüf de olabilir ya da ben romanı yazarken benim 17 yaşındaki kız arkadaşımın araması rastlantı mı kader mi? Hani bunlar benim çok Derine indiğimiz zaman beynimizi yakan sorular aslında. Evet. Sadece ben hani bu romanı yazarken kendi kimliğimden çıkıp Tarık, Zeynep olarak bir sene boyunca yaşadım. Yani aslında burada kader neden bunları buluşturuyor? Ben aslında şöyle söyleyeyim. İkisi çok saf kalıyorlar. Kader onlara bir şans veriyor.
Yani 2007'den 2023'e kadar hayatlarında başka insan yok. Hayatlarını devam ediyorlar ama yani ben aslında orada saf bir duygunun Şuna mı acaba gönderme? İçinde bulunduğumuz çağ, Çağ. hız çağı ya. hız çağı ve aslında ruhumuzu evrimleştiremiyoruz. Belki hani adapte oluyoruz gibi gözüküyor ama o hız kesinlikle insana aykırı bir şey. İnsan fıtratına %100 aykırı hız. Ne oluyor? İşte ilaçlarla ya da işte modern işte yok yogadır, odur budur gibi şeylerle yavaşlatmaya çalışıyoruz beynimizi. Ama yavaşlatırken bunun bedelini ruhen ödüyoruz. 2007 neden çok önemli? Kırılma dönemi bence. iPhone'un ilk çıktığı 2007 yılı. Yani telefonlara dokunmaya başladık ama birbirimize dokunmaktan yavaş yavaş uzaklaştığımız dönem. Hız trenine bindik. Evet, bindik. Yani o yüzden Tarık'la Zeynep naif bir dönemde. O zaman da evet kötü şeyler yok mu? Dediğim gibi akran zorbalıkları, onlar bunlar var ama öyle bir hızlandık ki yani şöyle düşünün. Orman yolunda arabayla 5 vites hızlı şekilde gidiyoruz. Ormanda birçok şey var, göremiyoruz yani. Durmuyoruz, bir kaynak sudan su içmiyoruz. Sonra yolun sonuna gelince ne yaptım diyoruz ama o kadar yolu 5 vitesle gitmişiz. Geri vitese ne kadarını alabiliriz geri? Aslında biraz da bunları Ya ben şöyle, benim kitap özetim, okuyan biri olarak söylüyorum. Bazı durumlar bir aşk hikayesi üzerinden, aslında yarım kalmış bir aşk hikayesi üzerinden günümüz insanının çaresizliğine göndermelerle dolu bir kitap. Ben öyle algıladım. Bu kitabı biri niye okusun? güzel bir soru. Sizin yazarının cevabı ne? Çok katmanlı bir hikaye. Evet. Sadece roman yazan birinden farkım şu. Aynı zamanda da oyunculuk da olduğu için okurken bir kere sahneyi, bütün her şeyi hissedebileceğini düşünüyorum. Yani yönetmen gözüyle yazdım. Aynı zamanda güçlü bir de aşk var, yarım kalmışlık var. Derin bir hikaye yani. Şöyle diyor, bu romanı neden okumalısınız? Zamanın ve kaderin kesiştiği bir hikaye. 15 yıl sonra yeniden karşılaşan iki insan. Bu bir tesadüf mü? Yoksa kapanmamış bir hikayenin geri dönüşümü. Vurun bunu Ya o kapıdan- hayatlarınıza. Dediğim gibi o kapıdan girebilirsin, kader sizi buluştur ama o kapıdan girdikten sonra kararı siz veriyorsunuz. Tekrar eden duyguların sırrı. Neden hep aynı insanlara çekiliyoruz? Tekrar eden şey kader mi yoksa yüzleşemediğimiz bir yara mı? Çok çok incitici bir soru aslında. O zaman ben şu cümleyle final yapıyorum. Tamam. Hazırsanız. Hazırım. Kitabın aslında finali gibi düşünün. Gerçek bağlar kopmaz. Sadece sabırla bekler. Harika. Siz bunun üstüne son cümle olarak ne söylersiniz? Ben bunun üstüne ben de o zaman romandan bir cümle Lütfen. söyleyeyim. Zaman dışarıda yürür, insan içindeki zamanı bekler. Oo, diyorum çok ben de. güzelmiş. Evet. Hadi bir tane daha gelsin. Kitapta böyle çok güzel cümleler var. Evet. Kapanan her kapı bir gün yeniden açılır. Evet. Çok ümit var bir cümle. Ama diyor ki ardına mesele o gün geldiğinde nasıl davranacağını bilmektir. Bilmektir. Bir tane de ben söyleyeyim. Haydi lütfen. Aslında ona benziyor. Bazen çöküş sandığın an kaderin senin için yeni yolu kazmaya başladığı andır. Hep o düşmeleri biz olumsuzluk zannediyoruz. Halbuki yeniden başlamanın ilk evresi. Aslında Çin felsefesinde de kriz dediğimiz şeyler bize Fırsatlarla geliyor. İşte ben filmi bir anda romanı yazdım. Evet. Orada şey yapabilirdim, pes edebilirdim. Kaderin Kırmızı İpi Tansel Yılmaz Türk. Oyunculuk, işte senaristlik, yönetmenlik derken bir de kitabı oldu. Yolu açık olsun. Teşekkür ederim. Çok Kitabınızın sağ ve olun. sizin de. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza Sağ olun. sağlık. Çok teşekkür Sağ olun. ederiz. Görüşebilmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.